9 Şubat 1855 sabahı İngiltere'nin Devon bölgesindeki çok sayıda kişi kapısını açtığında aynı manzarayla karşılaştı. Karın üzerinde tek sıra halinde uzanan toynak izleri. Bu izler çatılardan geçiyor, duvarlarda devam ediyor ve yaklaşık 100 ila 150 kilometrelik bir alanda birbirinden bağımsız noktalarda rapor edildi. Bazıları bunun şeytan ayak izleri olduğuna inanıyordu. Olayı açıklamaya çalışan doğa bilimcileri ve dönemin araştırmacıları ise ortak bir sonuca ulaşamadı. Dönemin orijinal gazete küpürleri, eski gravürler, haritalar ve ayak izi çizimleriyle bu dosya şu ana kadar tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Ben İbrahim Ertaş. Bugün sizlere resmi kayıtlara geçmiş en ilginç gizemlerden birini anlatacağım. Şimdi tarihin bu en tuhaf sabahına belgesel niteliğindeki kanıtlarla birlikte göz atalım. Olay İngiltere'nin güney kıyısında yer alan Devon bölgesinde gerçekleşti. 1855 yılının kışı, bölgenin kayıtlı tarihindeki en çetin ve sert dönemlerden biri olarak geçiyordu. Haftalarca durmaksızın yağan yoğun kar kasabanın birbiriyle olan tüm karayolu bağlantısını neredeyse tamamen koparmıştı. Bölge halkı dondurucu soğuktan korunmak adına günlerdir evlerine kapanmış durumdaydı. 8 Şubat gecesi ise doğada sıra dışı bir sessizlik hakim oldu. Şiddetli esen fırtınanın ardından gece yarısına doğru aniden duran kar yağışı tüm coğrafyayı adeta pürüzsüz beyaz bir örtüyle kapladı. 9 Şubat sabahı günün ilk ışıkları belirdiğinde Devon sakinleri günlük işlerini görebilmek amacıyla yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladı. İlk raporlardan biri Topsham kasabasından geldi. Sokağa adım atan insanlar kapılarının önündeki kar tabakasında daha önce hiç şahit olmadıkları işaretler fark ettiler. Bunlar taze basılmış ayak izleriydi. Ancak çevrede yaşayan ya da kışın dışarıda bulunabilecek bilinen hiçbir canlı türüne ait olamazdı. Yaklaşık 8 santimetre uzunluğunda ve 6 santimetre genişliğinde olan bu izler küçük bir eşeğin veya keçinin nallı toynağını andırıyordu. Fakat araştırmacıları ve halkı asıl hayrete düşüren şey izlerin yapısı değil, karda bıraktığı doğrultuydu. Burada önemli bir ayrıntı var. Doğadaki 4 ayaklı veya 2 ayaklı canlıların neredeyse tamamı yürürken dengede kalabilmek için sağa ve sola adımlar atarlar. Bu sebeple yürüme yolları düzensiz zigzaklar çizer veya yan yana ilerleyen 2 hat oluşturur. Ancak Devon sokaklarındaki bu gizemli izler tıpkı bir ip cambazının ince bir hat üzerine yürümesi gibi tek bir düz çizgi halinde kusursuz bir sırayla dizilmişti. Adımlar arasındaki mesafe şaşırtıcı bir biçimde dikkat çekici ölçüde düzenliydi. Her bir basamak 20 santimetrelik eşit aralıklarla birbirini takip ediyordu. Sanki izlerin sahibi tek bir bacağa sahipti ya da her adımını bir öncekinin tam önüne basarak ilerlemişti. Kısa süre içinde birçok kasaba ve köyde insanların sokaklara döküldüğü görüldü. Herkes kendi bahçesinin kapısının önündeki bu Microsoft Excel tablosu gibi düzenli ve garip işaretleri inceliyordu. Büyük bir merak dalgası sessizce tüm Devon bölgesini etkisi altına aldı. Komşu köyleri birbirine bağlayan hatlardan benzer gözlem raporları peş peşe gelmeye başlayınca olayın yerel bir şakadan ya da tek bir kişinin yapabileceği bir eylemden çok daha büyük olduğu anlaşıldı. Bölge sakinleri ellerine aldıkları ölçüm aletleriyle izlerin yönünü haritalandırmaya başladı. İşte olayı ilginç yapan kısım tam da burası. İzleri takip eden meraklılar ilerledikçe fizik kurallarının sınırlarını zorlayan somut detaylarla karşılaştılar. İzleri bırakan şey önüne çıkan engeller karşısında yönünü hiçbir şekilde değiştirmemişti. İzler 2 metre yüksekliğindeki taş bir bahçe duvarının tam dibine kadar geliyor ve orada aniden bitiyordu. Duvarın dikey yüzeyinde herhangi bir tırmanma, sürtünme veya üzerindeki karın dökülmesi gibi bir emare mevcut değildi. Ancak duvarın hemen arkasına geçip bakıldığında izlerin tam kaldığı yerden aynı doğrusal çizgi üzerinde hiçbir sapma göstermeden devam ettiği görüldü. İzlerin sahibi duvarın içinden geçmiş veya üzerinden doğrudan dikey olarak yükselerek aşmış gibi bir izlenim bırakıyordu. Benzer ve daha şaşırtıcı bir durum evlerin
çatılarında da tespit edildi. Kasaba sakinleri dik çatıların üzerindeki kalın kar tabakasında aynı küçük toynak izlerini açıkça görebiliyorlardı. İzler çatının bir kenarından başlıyor, dik eğimli yüzeyde ilerleyip bacanın etrafında net bir hat çiziyor ve diğer taraftan aşağıya, sokağa doğru kesintisizce alçalıyordu. Yere iniş noktasında da hiçbir düşme, kayma, savrulma ya da sendeleme belirtisi yoktu. İnsanlar kendi pencerelerinin hemen üzerinde bu işaretleri inceledikçe durumun ciddiyetini daha net kavruyorlardı. Herkesin uykuda olduğu o dondurucu gecede her ne bıraktıysa çatılarda son derece rahat ve dengeli bir biçimde gezinmişti. Olayın kapsamı ortaya çıktıkça gizem daha da büyüdü. Bu izler sadece birkaç sokak veya tek bir kasaba ile sınırlı kalmamıştı. Birçok kasaba ve köyde aynı sabah, aynı saatlerde birebir aynı izler resmi olarak rapor edildi. Toplam hat uzunluğu hesaplandığında bu gizemli yürüyüşün tek bir gecede yaklaşık 100 ila 150 kilometrelik bir alana yayıldığı ortaya çıktı. Ağır kış şartlarında tek bir gecede bu kadar geniş bir coğrafyayı kat edebilecek, üstelik arkasında hiçbir yorulma belirtisi bırakmayacak bir canlı türü yeryüzünde bilinmiyordu. Fakat tarihçiler bu noktada ikiye ayrılıyor. Bazıları raporların abartıldığını öne sürerken bazıları ise dönemin belgelerinin doğruluğunu savunuyor. Üstelik 2 kilometre genişliğindeki o dönem dondurucu soğuğa rağmen donmamış olan X nehrinin her iki yakasında da bu izlere rastlandı. İzleri bırakan şey suyun üzerinden karşıya doğrudan yürüyerek geçmiş ya da nehrin üzerinden uçmuş gibi bir izlenim bırakmıştı. Dönemin saygın yayın organı olan Illustrated London News ve diğer basın mecraları olayı sayfalarına taşımaya başlarken bölgedeki otoriteler ve araştırmacılar da bu duruma akılcı bir açıklama getirmek için harekete geçiyordu. Peki bu izleri gerçekten ne bırakmıştı? Şeytan mı, bilinmeyen bir hayvan mı, yoksa insanların gözünden kaçan çok daha sıradan bir açıklama mı? Bunun cevabını aramak için önce dönemin tanık ifadelerine bakalım. Dönemin yerel basınında yansıyan mektuplar ve raporlar olayın sadece karda yürüyen bir canlıdan ibaret olmadığını, tüm bölgeyi saran büyük bir toplumsal sarsıntıya dönüştüğünü gösteriyor. 10 Şubat 1855 tarihli yerel gazete kayıtlarına baktığımızda halkın yaşadığı şaşkınlığın kısa sürede yerini derin bir tedirginliğe bıraktığı ifade ediliyor. Evlerin pencerelerine kadar yaklaşan bahçe kapılarının eşiğinde duran bu gizemli işaretler dönemin insanları tarafından adeta görülmez bir gücün takibi olarak yorumlanmıştır. Burada belge öncelikli bir yaklaşımla ilerlemek olayın gerçek boyutunu anlamamıza yardımcı olacaktır. Örneğin Şubat ayının ortalarında The Times ve Illustrated London News gibi gazetelerde yayımlanan okuyucu mektuplarında o gece dışarıdan garip ritmik sesler duyulduğuna dair bazı iddialar yer alıyor. Ancak modern tarihçiler bu noktada dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Çünkü fırtınalı bir kış gecesinde duyulan seslerin rüzgardan mı yoksa başka bir kaynaktan mı geldiğini bugün kesin olarak doğrulamak mümkün değil. Dönemin basınında yer alan bu iddialar olayın doğru kabul edilen kısımlarından ziyade halkın o anki psikolojisini anlamamız açısından büyük önem taşıyor. İşte olayı ilginç yapan kısım da tam da burası. Gazetelerde yayımlanan bazı yazılarda izlerin Dawlish gibi bölgelerde kapalı mülklere, hatta etrafı yüksek duvarlarla çevrili bahçelere kadar girdiğine dair çarpıcı iddialar yer bulmuştu. Bu iddialar doğruysa karşımıza sadece karda yürüyen bir varlık değil, fiziksel engelleri hiçe sayan bir durum var demektir. Ancak tarihsel belgeleri tarafsız bir gözle incelediğimizde bu mülk sahiplerinin ifadelerinin ne kadarının gerçek, ne kadarının ise o dönemin heyecanıyla abartılmış olduğunu kesin olarak ayırt etmek oldukça güç. Yorumcular kardan dolayı oluşan bazı optik yanılsamaların ya da rüzgarın şekillendirdiği çukurların da bu tarz algılara yol açmış olabileceğini belirtiyor. Dönemin din adamlarının ve kilisenin takındığı tavır da bu süreçte etkili oldu. Kilise kayıtları ve pazar vaazları incelendiğinde bazı din adamlarının bu sıra dışı olayı dini bir çerçeveye oturtarak topluma ahlaki uyarılar yapmak için kullandığı görülüyor. Kaynaklar
Bazı papazların bu izleri doğrudan doğruya toplumsal bir uyarı işareti olarak yorumlandığını aktarır. Halk arasında şeytanın ayak izleri ifadesinin bu kadar hızlı yayılmasında ve kökleşmesinde dönemin bu pazar vaazlarının büyük bir payı olduğu düşünülüyor. Kilisenin bu yaklaşımı halk arasında korkuyu körüklerken rasyonel bir çözüm aranmasını da geciktirmiş olabilir. Gerginlik o kadar tırmanmıştı ki bazı yerleşimlerde insanların hava karardıktan sonra sokağa çıkmaktan kaçındığı iddia ediliyor. Buna karşılık bölgedeki eğitimli kesim ve doğa gözlemcileri konuyu daha mesafeli ve araştırmacı bir yaklaşımla yaklaştılar. Karda duran bu şekillerin çizimlerini detaylıca yaparak kayıt altına aldılar. Hatta bazı tarihi anlatılarda bu çizimlerin ve kardan elde edilen verilerin Londra'daki hayvan bilimcilere incelenmek üzere gönderildiği belirtilir. Dönemin bir araştırmacısının notlarında izlerin karda bıraktığı nallı şeklin ne kadar belirgin olduğu ve etrafında hiçbir pençe ya da sürtünme izinin rastlanmadığı özellikle vurgulanıyor. Bu belgeler doğru kabul edildiğinde sıradan bir hayvanın panik halinde koşması ya da bir insanın basit bir şakası teorisi zayıflamış oluyor. Ancak bu notların da o günlerin heyecanıyla ne kadar tarafsız tutulduğu şu ana kadar bir tartışma konusudur. Londra ve çevre illerden gelen muhabirler de günlerce sahada incelemeler yaptı. İlk başta olayı bir kitle cinneti veya taşra efsanesi olarak değerlendiren yazılar yazsalar da farklı kasabalardan gelen fiziksel raporların çokluğu karşısında araştırmalarını derinleştirmek zorunda kaldılar. Gazeteler her gün yeni bir tanık iddiası yayımlıyor, olay tüm ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geliyordu. Bazı basın organları olayı tamamen bir abartı olarak nitelendirse de sahadaki raporlar gizemin büyümesini engelleyemedi. Yazılan makalelerde hem rasyonel açıklamalar aranıyor hem de halkın içine düştüğü çaresizlik gözler önüne seriliyor. Fakat tarihçiler bu noktada ikiye ayrılıyor. Bir kısmı o dönemde yaşanan bir yoğun korkunun medyanın ve kilisenin ortak bir etkisi sonucu bu kadar büyütüldüğünü savunuyor. Diğer tarafta ise eldeki resmi yazışmaların ve kayıtların fiziksel bir olguya işaret ettiğini savunanlar var. Dönemin iletişim şartları göz önüne alındığında kulaktan kulağa yayılan hikayelerin asıl olayı ne derece değiştirdiğini kestirmek kolay değil. Teorilerin derinliklerine inmeden önce dönemin saygın gazeteleri ve yerel otoritelerinin bu iddiaları ciddi bir olay olarak değerlendirdiği görülür. Bugün elimizde net olan 3 şey var. Birincisi, izler birçok bölgede rapor edildi. İkincisi, dönemin basını bunu ciddi şekilde ele aldı. Üçüncüsü, ancak izleri bırakan şey hiçbir zaman kesin olarak açıklanamadı. Artık top dönemin bilim dünyasındaydı ve ortaya atılacak teoriler insanları ya rahatlatacak ya da bu gizemi çok daha farklı bir noktaya taşıyacaktı. Bilim dünyasının bu bilmece karşısında ürettiği ilk somut açıklamaları ve ortaya atılan sıra dışı hayvan iddialarını incelediğimizde ise karşımıza oldukça düşündürücü bir tablo çıkıyor. O günlerde İngiltere'nin saygın akademi çevreleri halkın içine düştüğü bu mistik korkuyu dağıtmak adına hızlıca rasyonel açıklamalar üretmek zorundaydı. Dönemin doğa bilimcileri olayı doğaüstü bir boyuttan çıkarıp mantıklı bir zemine oturtmak için hemen bölgeden gelen çizimleri ve raporları masaya yatırdılar. Ortaya atılan ilk ve önemli popüler iddialar tahmin edilebileceği gibi bölgede yaşayan yerel yaban hayatı üzerine kuruluydu. Uzmanlar kış şartlarında yiyecek arayışına çıkan bazı hayvanların bu izlere sebep olmuş olabileceğini ileri sürdüler. Dönemin bazı doğa bilimcilerinin açıklamalarına göre Devon sokaklarındaki bu gizemli nallı şekillerin arkasında aç kalmış porsuklar olabilirdi. Bu araştırmacılar dondurucu fırtınada yiyecek bulmak için dışarı çıkan porsukların karda adımlarını peş peşe atarak yürüyüş yapabileceğini savundular. Burada önemli bir ayrıntı var. İddiaya göre kar tabakası sabah güneşin etkisiyle hafifçe erimiş, ardından esen dondurucu rüzgarla yeniden donmuştu. Bu ani ısı değişiminin porsukların normal ayak izlerinin genişlemesine, şekil değiştirmesine ve en sonunda iki parmaklı bir toynağı andıran bir görünüme bürünmesine yol açmış olabileceği düşünüldü. Bilim dünyası bu açıklamayı ilk başta dikkate değer bulsa da sahada inceleme yapan bazı yerel araştırmacılar bu fikre hemen karşı çıktılar.
Çünkü porsuklar kış uykusuna yatan canlılardı ve dondurucu bir fırtınanın ortasında geniş bir alanda çok sayıda porsuğun aynı anda uyanıp kusursuz bir çizgi üzerinde yürümesi mantık sınırlarını fazlasıyla zorluyordu. Porsuk hipotezi tartışmaları derinleşirken bu kez dönem anlatılarında yer alan sıra dışı bir iddia daha gündeme geldi. Halk arasında kulaktan kulağa yayılan bu iddiaya göre izlerin sahibi bölgedeki bir mülk sahibinin özel koleksiyonundan kaçan bir kanguru olabilirdi. Bazı gözlemciler bir kangurunun arka bacakları üzerinde zıplayarak ilerlediğinde karda bıraktığı izlerin yan yana değil, arka arkaya tek bir hat gibi görünebileceğini belirttiler. Kangurunun kuyruğunun da karda bıraktığı şekillerin nallı bir toynak yanılsaması yaratmış olabileceği öne sürüldü. Fakat tarihçiler bu noktada ikiye ayrılıyor. Bir kısmı o tarihlerde bölgede kayıtlı hiçbir hayvan kaçış raporu bulunmadığını belgeliyor. Diğer taraftan bir kangurunun 2 metre yüksekliğindeki dik duvarları, dik çatıları ve nehirleri arkasında hiçbir kayma veya zorlama belirtisi bırakmadan nasıl aştığı sorusu bu iddiayı da tamamen çıkmaza sokuyor. Tek bir canlının bir gecede bu kadar devasa bir coğrafyayı dolaşması fiziksel olarak pek mümkün görünmüyor. Hayvan iddiaları birer birer tıkanırken bazı araştırmacılar yönünü bu kez gökyüzüne ve insan yapımı teknolojileri çevirdi. Dönemin en dikkat çekici rasyonel teorilerinden biri askeri bir deneye veya meteorolojik bir araca işaret ediyordu. İddiaya göre yakınlardaki bir tersaneden veya tesisten deneme amacıyla havalandırılan bir balon fırtınanın etkisiyle kontrolden çıkmıştı. Bu balonun alt ucunda sarkan uzun demir zincirler veya sabitleme kancaları bulunduğu varsayılıyor. Rüzgar balonu sürükledikçe bu ağır metal kancaların karlı zeminlere, evlerin çatılarına ve duvarların üzerine çarparak ilerlediği düşünüldü. Metal parçaların karda bıraktığı düzenli ve ritmik darbelerin sabah uyanan insanlara bir toynak izi gibi görünmüş olabileceği iddia edildi. İşte olayı ilginç yapan kısım tam da burası. Balon teorisi izlerin neden duvarların üzerinden atladığını, neden çatılarda görüldüğünü ve neden suyun üzerinden doğrudan geçebildiğini bazı yönleriyle açıklayabiliyor. Rüzgarla savrulan bir nesne karşısına çıkan her engelin üzerinden rahatça geçebilirdi. Ancak bu teori de kendi içinde büyük bir çelişki barındırıyordu. Eğer rüzgarda savrulan serbest bir zincir olsaydı ağaç dallarına takılması, çatı bacalarına dolanması veya duvarların kenarında sürüklenme çizgileri bırakması gerekirdi. Oysa karda duran işaretler darbe izi değil, yukarıdan aşağıya temiz bir şekilde basılmış net toynak şekilleriydi. Üstelik o fırtınalı gecede askeriye veya şahıslar tarafından kaydedilmiş herhangi bir balon ihbarı da resmi kayıtlarda yer almıyordu. Tüm bu rasyonel çabalara rağmen üretilen hiçbir teori halkın ve yerel araştırmacıların aklındaki şüpheleri tamamen silmeye yetmedi. Araştırmacılar her ne kadar olayı sıradanlaştırmaya çalışsa da sahadaki fiziksel kanıtların netliği karşısında kesin bir cevap üretmekte zorlanıyorlardı. Ortaya atılan her yeni fikir bir başka çelişkiyi doğuruyor ve gizemi daha da derinleştiriyordu. İnsanlar pencerelerinin hemen önünde duran o kusursuz çizgileri gördükçe bunun basit bir doğa olayı ya da sıradan bir hayvan yürüyüşü olmadığına inanmaya devam ettiler. Dönemin bilim dünyası bu bilmeceyi kesin olarak çözmek yerine farkında olmadan onun efsaneleşmesine zemin hazırlamıştı. Günümüzde bile bu konu üzerine araştırma yapan modern araştırmacılar 1855 sabahı ortaya atılan bu teorilerin hiçbirinin tek başına tüm vakayı açıklamayı yetmediğini kabul ediyor. Olay bilimin rasyonel sınırları ile insan aklının çözemediği karanlık bir gerçeklik arasında sıkışıp kalmıştı. Geçen onca yıla rağmen modern araştırmacılar ve tarihçiler 1855 yılının o gizemli gecesini aydınlatmak için dijital arşivleri ve eski belgeleri yeniden incelemeye devam ediyor. Günümüz teknolojisiyle yapılan coğrafi analizler ve veri tabanı incelemeleri olayın yaşandığı rotanın aslında tek bir hat üzerinde olmadığı, küçük yerleşim yerlerinin kendi içindeki lokal gözlemlerinden oluştuğunu öne sürüyor. Yani kulaktan kulağa yayılan hikayeler ve dönemin basınının olayı tek büyük bir manşet altında toplaması
farklı kasabalardaki ayrı hayvan izlerinin tek bir kesintisiz iz gibi yorumlanmasına yol açmış olabilir. Araştırmacılar o gece tek bir gizemli gücün değil, tamamen bağımsız doğal etkenlerin aynı anda devreye girdiğini düşünüyorlar. Modern dönemde öne sürülen alternatif açıklamalardan biri de orman fareleri hipotezidir. Yapılan biyolojik incelemelere göre Devon bölgesinde çok yaygın olan orman fareleri dondurucu soğuklarda yiyecek bulabilmek için gruplar halinde hareket ederler. Kar derin olduğunda bu küçük canlılar enerji tasarrufunu sağlamak adına tıpkı birer kurt sürüsü gibi birbirlerinin ayak izlerine basarak ilerlerler. Bir farenin karda bıraktığı zıplama izi arkasından gelen diğer farelerin de aynı noktaya basmasıyla zamanla genişler. Sabah eriyen ve gece tekrar donan karın yarattığı optik illüzyonla birleştiğinde bu farenin bıraktığı birleşik izler uzaktan bakıldığında tıpkı iki parmaklı bir toynağı andırabilir. Üstelik farelerin duvarlara tırmanabilmesi, çatıların üzerinde rahatça gezebilmesi ve daracık boruların içinden geçebilmesi izlerin neden o akıl almaz noktalarda görüldüğünü bazı yönleriyle açıklıyor. Ancak bu teorinin de herkes tarafından kabul gördüğünü söylemek zor. Bazı uzmanlar fare hipotezinin fiziksel olarak en tutarlı yaklaşımlardan biri olduğunu kabul ederken, diğer yorumlara göre dönemin tanıklarının bu kadar belirgin bir nal şeklini bir fare iziyle karıştırmayacak kadar net raporlar tuttuğu belirtiliyor. Ayrıca nehrin iki yakasındaki izlerin simetrisi ve 100 kilometreyi aşan bir alandaki bu eş zamanlı hareketlilik tek bir fare sürüsünün yapabileceğinden çok daha geniş bir organizasyona işaret ediyor. İşte bu yüzden olay hiçbir zaman tek bir formülle tamamen çözülemedi. Bilim ne kadar rasyonel kanıtlar sunarsa sunsun, dönemin insanların zihninde bıraktığı o derin psikolojik izleri silmeye yetmedi. Toparlamak gerekirse, 1855 yılının o dondurucu Şubat gecesinde Devon'da ne yaşandığı sorusu bugün bile tam bir kesinliğe kavuşmuş değil. Elimizdeki belgeler, gazete küpürleri ve tanık ifadeleri bize şunu gösteriyor. İnsanlık rasyonel olarak açıklayamadığı fiziksel olgularla karşılaştığında zihnindeki en karanlık korkuları ve mitleri hemen gerçeğin yerine koymaya meyillidir. Devon sakinleri için o sabah karda gördükleri şey sadece donmuş su damlalarının üzerindeki şekiller değildi. Onlar için o izler bilinmeyene duyulan evrensel korkunun somut birer kanıtıydı. Belki de bu izleri gerçekten kontrolden çıkmış bir balon, belki aç kalmış porsuklar, belki de tamamen rüzgarın ve karın yaptığı ortak bir doğa oyunu oluşturmuştu. Ancak kesin olarak tek bir şey var. O gece Devon sokaklarında yürüyen şey her neyse arkasında hiçbir zaman tamamen çözülemeyecek kusursuz bir tarihi soğuk vaka dosyası bıraktı. Peki sizce o dondurucu kış gecesinde Devon sokaklarında iz bırakan şey gerçekten neydi? Bilimin sunduğu bu rasyonel alternatifler sizce yeterli mi, yoksa bu dosya zihninizde hala karanlık bir soru işareti olarak mı duruyor? Yorumlarda kendi teorinizi benimle paylaşın. Hepsini tek tek okuyup üzerinde konuşalım. Eğer tarihin ve insanlığın bu tür çözülememiş gizemlerini, üzeri örtülmüş derin araştırma dosyalarını seviyorsanız videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bu yolculuğa destek olabilirsiniz. Yeni dosyalardan, gözden kaçan sıra dışı tarihlerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı da unutmayın. Bir sonraki gizemde tarihin bir başka karanlık köşesinde yeniden buluşana kadar kendinize iyi bakın.